Herkese merhaba. Bugün Binnaz Yakar konuğum. Masaj konusunu konuşacağız. Hoş geldin Binnaz'cığım. Hoş gördük Özlemciğim. Masaj, doğru masaj nasıl yapılır? Doğru masaj nasıl yapılır da aslında bizim kendi kültürümüzde mi ya da toplumsal olarak masaj nasıl algılanıyorsunu anlatayım ben istersen sana. Çünkü birçok spa merkezinde masaj çok soft, böyle yumuşak, çok güzel bir ortamda, ambiyans olarak güzel bir ambiyansın içinde. Böyle hani okşanarak yumuşacık yapılıyor ve yollanıyor. Ama gerçek olan masaj bu mu? Bu değil Bu mi? bir çeşidi diyeyim. Yani hani sadece işte dokunulma ihtiyacı, psikolojik olarak rahatlama ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilir. Aslında masaj dediğimizde bizim fizyolojik olarak kas grubumuzda, bedenimizde oluşan hasarların yenilenmesi için yapılan tekniktir. Giderilmesi. Yani giderilmesi için. Yani bunun kaslara faydası var, öyle mi? Kaslara faydası var, kemiğe faydası var, kan dolaşımına faydası var. Yani dokunulma tekniği doğru uygulandığında birçok şeyin şifalanmasına katkısı var. Peki mesela şimdi aklıma bir şey geldi. Özellikle yaş ilerleyince bileklerde ödem gibi bir şey oluyor. Masaj bunu giderebilir mi? Giderebiliyor. Çünkü yaş ilerledikçe bizim yine metabolizmamız yavaşlıyor ve bu yavaşlayan metabolizmadan dolayı ya da ayakta kalabiliyoruz ya da hareketsizlikten dolayı oturmaktan kaynaklı da. Yani hayatımızın da hareketi azaltmaya başladığımızda vücudumuzun dolaşım sisteminde sorunlar yaşanıyor. Ödem oluşuyor. Evet. Bileklerdeki Çok şişkinlikte kişide, ödemler oluşuyor. Bu ödemlerin vücut kendiliğinden yönlendiremediği için orada bir şişlik gibi gözüküyor. Bu masajla bacaklarda, bileklerden kalbe doğru yönlendirilen yapılan masajlar dolaşım sistemine destek olduğu için faydalı oluyor. Çözülür. Evet. Peki zararlı bir şey mi? Yani masaj zarar verebilir mi kişiye? Masaj zarar verebilir mi dediğinde evet, masaj doğru yapılmazsa zarar verebilecek noktada. Çünkü anatomiyi bilmen gerekiyor, kas gruplarının yerini, işte kemik nerede, yani gerçek anlamda insan anatomisine hakim olman gerekiyor ki kişiye zarar vermeyiz. Çok iyi bilenin yapması lazım diye Evet. anlıyorum ben. Evet. Yani eğitimini alan diyelim. Yani çok iyi bilen dediğimizde ben de eğitimimi aldığım zaman çok iyi bilen formatında değilim. Ama eğitimini aldık. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru eğitim. Doğru eğitim. Nasıl uygulama yapılması gerekiyor? Bunun da işte zaman içinde kişi kendisi de deneyimliyor. O temeli doğru aldıktan sonra kime ne kadar bası yapacak? Kimin ağrı eşiği ne kadar yüksek, ne kadar hafif? Kimin hani bedeninde varis var mı, kırığı var mı, çıkığı var mı, dikkat edilmesi gereken herhangi bir hastalığı var mı? Yani masajın faydası yanında eğer masaj mesela metastaz yapacak olan, metastası olabilme riski olan hastalarda zararlı. Neden? Dolaşım sistemini desteklediği için o dolaşım sistemi her yere gidiyor. O metastaz olabilecek riski olan hastalara siz onu yaptığınızda o hastanın daha fazla ilerlemesine de sebebiyet verirsiniz. Masaj yapılmaması gerekiyor o evet, kişilere. evet. Yani doktor kontrolü olabilir. Kimlere masaj yapılmaması gerekiyor dersek? Kimlere açık yarası olanlara yapılamıyor. Kırık, daha yeni kırığı olan insanlara yapılamıyor. İşte kalp pili olanlara kontrollü yapılabiliyor yeri geldiğinde ama onlara çok fazla sert masaj yapılamıyor. Dediğim gibi kanserli ama metastaz riski yüksek olan hastalara yapılamıyor. Yani kemik erimesi olanlarda dikkatli yapılması gerekiyor. Hamilelerin ilk 3 ayı riskli bir grup. Orada da şöyle bir şey var. Yani olmayacak bir şey masajdan dolayı olmuş gibi de olabiliyor. Yani hani aslında olmaması düşük bir şeyi tetiklemek. Evet, yani tetiklenme, yani şöyle oluyor. Yani gerçekten masaj mı yaptı yoksa normalde de o rahim onu tutmayacak mısının açıklaması yok. En insanımız ve bir sebep bulacağımızı masaj aldım ondan oldu başıma böyle geldi. Riske girmemek için hamilelik süresince alınmamalı diyebiliriz. Evet. Renkli olan bayanları mesela ağrılı döneminde ilk bir günü, ikinci günü, üçüncü gününde o zaten bir o psikolojik olarak bir rahatsızlık olduğu için ve tahammülü olamadığı için bazı kişilere o dönemi de diyoruz ki hani
Yapmasak daha iyi olur. Hı hı. Zaten senin bedeninin bir şeyi var, bir geçirdiği sancılı bir süreç var. Hı hı. Masajda o kadar hani spa merkezlerindekilerini pas geçerek yapılan gerçek doğru masajda Bir uygulama. bir can yakıcılık var. Hı hı. Yani zaten canı yanarken ekstra bir can yaktığımızda travmaya sebebiyet verirsiniz. Onu da mümkünse yapmayalım. Gerekli. Evet. Peki hiç yaptırmamış olanlar için soruyorum. Masaj yaptırırken ne giyilir? Çekinecekleri bir durum var mı? Yani masaj yaptırırken ne giyilir de bu kişiye bağlı diyeyim. Çünkü yani Şunun için soruyorum. Bazı insanlar çok utangaç, hangi yaşta olursa olsun. Doktora bile gittiklerinde işte tamamen soyunmaya, çıplak olmaya karşı böyle bir utangaçlıkları var. O yüzden soruyorum. Utanmaları gerekir mi? Yani masaj yapılırken utanmaları gerekmiyor. Ben de işte öğrendiğimizde aslında kişi soyunur ama üzeri tamamen kapalıdır. Hı hı. Ve masaj yapılırken masaj yaptığım bölge sadece açılır. Güzel. Diğer taraflar illaki kapalı tutulur. Güzel. Bunun dışında yine ki hani hijyen olarak da düşünenler var. O zaman da hani iç çamaşırım kalsa içimde olur mu? Yani o senin rahat etmen için olur tabii ki. Yani buradaki kalça mesela çok önemli bir nokta. Kalçada siyatik sinir de var. Siyatik sinirine de hani orada herhangi bir tetiklenme olmasın ya da sıkışma varsa oranın çözülmüşse ilerleyen siyatik sinirine bağlı rahatsızlık olmaması için dokunulması gereken bir nokta. Evet. O zaman ne yapıyorsun? İşte iç çamaşırını biraz kenara çekiyorsun. Öyle dokunuyorsun. Yani orada kişiyle uyumlu gitmek gerekiyor. Yani bunun olmazsa olmazı kuralları budur dediğimizde o zaman da diyor ki ben yaptırmam. Tabii. Yani yaptırmaması ona fayda sağlamıyor. Tabii. Yani yaptırdığı zaman faydasını kolaylaştırıcı olarak ona alternatif yöntemleri sunarsan o kişi de hem fayda görüyor hem de sen de mutlu oluyorsun. Doğru. Çözümler bulunuyor. Peki kadınlar kadın masözlere, erkekler erkek masörlere gitsin gibi bir kural var mı? Yok. Yani burada da şöyle, bu enerjistik olarak söyleniyor. Yani hani kadının yin, erkeğin yang enerjisi, işte kadına erkek dokunduğunda o enerjik alan kendince bir tamamlanır ve daha sağlıklı bir enerji akışı olur deniliyor. Toplumumuzda böyle bir şey yok yani algı yok zaten. Yani hani hoşgörümüz de çok fazla geniş değil. Buradaki kadının hani gücünün güçsüz işte ben sert masaj istiyorum o yapamaz deyip hani erkekten istiyor olabilir ki o da yine varsayımlar üzerine. Tabii her kadında güçsüz diye bir şey yok. Çok güçlü masaj yapan kadınlar var. Ben senin ellerinin ne kadar güçlü olduğunu bizzat şahidiyim yani. Biliyorum ki masajın birçok türleri var. Sen hangisini tavsiye edersin? Ya da mesela ilk deneyecek olanlara hangi masajı yaptırsınlar? Masajın birçok türü var ama insan anatomisi tek. Yani çok belli. Yani masajın ne var? El masajı da var, yüz masajı da var, ayak masajı da var. İşte yok ben onu kastetmedim. Mesela shiatsu mu? Öyle bir şey duydum yani böyle. Teknik olarak. Bacak. Tamam, evet. Teknik olarak da şöyle. Yani bunlar çıktıkları bölgeye göre bir form almışlar. İşte Tayland'da çıkmış Tay masajı olmuş. İşte shiatsu Japon masajı olarak geçiyor. İşte medikal masaj dediğim benim aldığım ilk eğitimdeki Hoffman tekniği Alman medikal masaj olarak Almanların hepsinin yapılış usulleri farklı değil mi? Evet. Yani medikal masajda bedene yağ uygulanır. Çıplak bedene uygulanır ve bağ dokuya kadar. Yani bir tık daha kas grupları, bütün kas grupları üzerinde çalışmalar yapılır. Shiatsu'da meridyenler dediğimiz bizim enerjik beden yani bedenimizde var olduğu düşünülen enerjik kanallar üzerine parmak basısıyla uyarılmayla masaj yapılır. Tai pasif yoga diye adlandırılıyor. Orada da çekme ve germe. Yani kişi kendisi yoga yapmıyorsa ama bedeninin esnemeye ve gerilmeye ihtiyacı varsa onu da başkası tarafından daha kolay yaptırılıyor. Refleksoloji var bu arada. Yani ayak altına sadece yapılan bir masaj tekniği. O da yani şu an için sağlık sektöründe doktorlar tarafından yapılması öngörülüyor. Şey olarak yani gerçekten
hastalıkların tedavisi için yapılan. Kullanılıyor değil mi? Kullanılıyor. Onu duydum, evet. Evet. Ayağın altında zannediyorum belli Bütün sinir bölgeler uçları, evet, organlarla organlarımızın sinir bağlantılı. uçları var. Ve hangi Kulaklarımızda organ? var, dilimizde var, yüzümüzde var. Yani hani tasarımlayan, yaradan, yani şifayı nerede ararsan oradan sana cevap veriyor. Gerçekten araştırıyorsan, deneyimliyorsan sana illaki bir yerden bir kapı açıyor. Önemli olan senin kendinle ne kadar ilgisin, ne kadar şifa için çaba gösteriyor. Şifa için açık olmak gerekiyor tabii. Evet. Peki sadece bir bölgeye yapılan masaj faydalı olur mu? Diyelim ki ben bütün değil ama sadece sırtıma yaptırmak istiyorum ya da. Şöyle, tam vücut masajının süresi uzun. Yani yine spa merkezlerinde ve hani bildik yerlerde 61 saat diye söylenir. Biz eğitim aldığımızda 90 dakikanın altında masaj olmaz diye söyleniyor. Çünkü gerçekten ayak altından işte saç tepelerine, kulaklara, ellere, yani bütün bedene dokunduğunda 90 dakikanın altında o masaj bitmiyor. Tabii ki daha geçiştirme oluyor zannediyorum o zaman. Bir daha saatte. işte, evet, çünkü bunun bir ticari tarafı var. Sonuçta gün içinde ne kadar çok kişiye uygulama yapılırsa o kadar çok ticari kazanç gelecek. Evet. Onun için o bir saatte sınırlamaları onların açısından haklılar. Burada süre hani gerçekten tedaviye yönelik bir uygulamaysa kişinin işte kulunçları. Yani kulunç hemen dokundum açıldı olmuyor ki. Orayı ısıtıyorsun, kas grubunun derinlemesine iniyorsun, uğraşıyorsun. Uzun çalışma yapıyorsun. O da hani en minimumu 90 dakikanın üstüne hani 2 saat, 2,5 saate kadar olabiliyor. Peki mesela ne kadar sürede bir gelmek lazım? Şimdi sen kulunç deyince diyelim her hafta gelse o kişi de hani kulunçla herhalde çok uzun, daha az uğraşırsan o zaman açılır gibi bir şey düşünüyorum ben. Şöyle, burada da kişinin daha önce hiç yani hani spor yaptığını, kendi bedenine işte masaj aldığını, herhangi bir çalışma yaptığını, fizik tedavi aldığını, yani bunlar oradaki kuluncun gevşemesine katkı olan şeyler. Eğer hiçbir şey yaptırmadıysa hayatı boyunca ilk defa bir seans alacaksa o yılların birikimi olan o oluşmuş olan o kuluncun yani ilk seansta tabii ki katkısını, faydasını görse bile tamamen en derinlerdekinin çözülmesi zaman alıyor. Yani benim genelde gözlemlediğim, hani dokunduğum kişilere gözlemlediğim, yani haftada yani bir ay içinde 4 seans aldığında normale dönüyor. Yani o evet ben kendi sağlığıma kavuştum, ağrılarım geçti diyebiliyor. Sonrasında da diyorum ki yani bu sporu bıraktığınızda nasıl geri dönüyorsa masaj bir de şey denilir. Ya masaj alışkanlık yapıyor. Şimdi alışkanlık yapıyor değil. Bedeninin bir formu var. O formunun altına enerjik olarak düşmeye başlayınca kişi artık onu hissediyor. Yani beden istiyor yine. Evet, istiyor. O zaman da yaptırman gerekiyor. Bu da diyorum ya sporu bıraktığımdaki o gerileme gibi masajı bırakınca bedenine gerileme olur. Onun içinde en olmazsa olmazı denilen yerde ayda bir kendine onu hediye edeceksin. Çünkü hediye etmediğinde yani sağlık sorunlarından bir şekilde bedel ödüyorsun yani. Yani bir sorunu olan geldi sana 4 hafta üst üste diyelim ki çözdü sorununu. Aman tamam benim sorunum çözüldü diye bırakmaması gerekiyor. Ama ayda bir en azından bir sisteme oturtup bırakıyor. 6 ay gidiyor, 2 ay, 2 sene gidiyor sonra. Tekrar oluşuyor, tekrar geliyor. Evet. Yani bu kişinin yine kendi özgür iradesine bağlı. Doğru. Yani ister hani düzenli gelir, kendi sağlığını korur ya da gider, bozulur, tekrar gelir, tekrar o sağlığını kavuşur. Evet. Seçin. Peki bu kasları güçlendiren bir şey mi? Kasları güçlendiren bir şey. Kan dolaşımına katkısı olur. Derinin genç kalmasına yardımcı olur. Psikolojimizi iyileştirir. Çünkü sağlam vücut, sağlam sağlam vücutta bulunduğunda yani o birbirine bağlantılı. Fizik bedende çıkacak en ufacık bir hassasiyet bizim dikkatimizi oraya çekiyor. Ay dizimde ağrı var. Şimdi o dizimdeki ağrı ya bacağımda ağrı var, ben yürümeyeyim. Yürümeyeyim, o zaman hareketsiz kalayım. Hareketsiz kalayım, kilo alayım. Kilo alayım, daha çok yürüyemeyeyim. Yürüyemeyeyim, işte daha fazla kilo alayım. Kilo aldıkça ne oluyor? İşte
tansiyonun çıkıyor, kalbinde bir şey çıkıyor, şekerinde bir şey çıkıyor. Yani bu böyle bir kısır döngünün Üstünde içine durmadıkça daha büyüyor sorunlar Evet. bu sefer. Evet. Bir an evvel çözümüne bakmak Aynen. lazım. Demin masaj tekniklerini konuştuk. Bir tane daha sormak istiyorum. Tetik masajı diye bir şey duydum ben. Bu nasıl yapılan bir şey? Tetik masajı da vücutta belirli noktalar var. Akupunktur noktaları. Hı hı. O noktalar üzerine basılar yapıyorlar. Yani kişinin bedeni taranıyor. Hı hı. Normalin dışında oralarda bir düğüm şeyler oluşur. Blokajlar. Hı hı. Ve bulunan blokajlar öyle ağrı yapıyor çünkü. Yani bu da şey gibi düşünün. Trafikte bir araç bozulmuş ve orayı kilitlemiş. Yani ondan sonrası zaten hani yolu kapattığı için Akışı engelliyor. Peki Ne şöyle yapıyorsun? bir şey Onu orada tamir ediyorsun. O bölgeyi uygulama yapıyorsun. Sadece o bölgeyi yapıyorsun. Yani kendinize şey, yapabilirsiniz gibi bir şey duydum. evet, Bu kendinize doğru mu? yapabilirsiniz. Onun bir şeyi var. Yani Yani tekniği doğru çıkar. noktayı bulabilir miyim? Evet, Ben evet, kendi kendime evet. diyelim ki işte şuram ağrıyor, dur buraya bastırayım falan gibi yapabilir miyim? Şimdi kendinize yapabilir miyim? O tekniği çıkartan kişinin bir kitabı var zaten. Hı hı. Hani merak edenler o kitabı alabilir Alsın. tetik nokta masajı olarak. Hı hı. Kişi kendiniz hani kolumuz her tarafa uzanamıyor. Tabii Bedenimizin ki. hani Tabii ki. belirli noktalarına yaparken Evet. Hani koldu, şey yapıyor. omuzdu, sırttı, belki Tabii. sırtın üst Yani kısımları. özel aparatlar yaptırmış kendine. Ha. Ve onunla beraber hani uzanamadığı noktalara o kendi bedenini yoklayarak nerede ağrı var olarak hissederek o aparatlarla o bölgeye bası yaparak onun çözülümünü sağlamış. Normalde de kolayında yani hani dizimde şuramda bir ağrı var oraya. O tabii zaman ki yapılabilir. Uzanabildiğin yere. Güzel, en azından kişilerin kendi kendilerine Tabii, yapabilecekleri bir şey önermiş oldu. Tabii. Masaj selüliti giderir mi? Kadınların en büyük derdi. Masaj selüliti giderir mi de bunun düzenli olması gerekiyor. Artık sadece masajla da olan bir şey değil. Yediğini, içtiğini, uykuna, hayat kalitine dikkat etmen gerekiyor. Yani çok görüyorum ben selülit masajı işte yapılır falan gibi. Evet. Hani gittim hepsi geçti, oh tamam diye bir şey yok. Yani bu arada hani ben yediğim düzenli yapılırsa yani belirli bir şey var, kremler var. Yani hani yağ yakıcı özellikle kremler var. Onlar kullanılıyor. İşte diyorum yani o an için gideriliyor. Sen onu ortadan kaldırdığında tekrar oluşumuna sebep olanları ortadan kaldırdığında için tekrar oluşuyor. Aynı şekilde yemeye devam ettiğimde ben onu tekrar oluşturuyorum. Doğru. Masaj sonrası ağrı veya morarma gibi şeyler olur mu? Normal mi bunların olması? Şöyle sağlıklı bir kişiye masaj yapılınca ağrı eşiği düşük olanların dışında ağrısı falan çok fazla olmayabiliyor. Ama bedeni zaten hani ağrılı geldiyse, bedeninde hassasiyetler varsa, blokajlar varsa, kulunçları varsa, dolaşım bozukluğu varsa, yani bunlar zaten bedeninde yüklü olan şeylerse o morarma, mesela dolaşım bozukluğu olan insanlarda morarma oluşuyor. Zaten kişiye siz yani masaj yapmasanız o bir yere çarptığında da morarıyor. Yani o bedenin verdiği reaksiyon dolaşım bozukluğundan kaynaklı. Biz o dolaşım bozukluğuna katkı olmak için dokunduğumuz ilk etaptaki ilk süreçlerde dokunduğumuz zaman tabii ki morarma oluyor. Ağrı dediğim gibi hani özellikle ilk seans alanında kas yani insanlar daha önce hiç deneyimlemediyse ağır spor yaptığımızdaki ya da spora ilk başladığımız gündeki o hamlama hali dediğimiz böyle bir ağırlık olur, bir böyle yorgunluk olur, bir hani hissedersin o bedendeki hassasiyeti. Masajda da oluyor çünkü gerçekten biz o kas gruplarını zaten spor yapıyormuş gibi çalıştırıyoruz. Peki masajı geldikleri gün sonrasında yapmaları gereken bir şey var mı? Bol su içsinler, ne bileyim falan, dinlensinler. Zaten su hayatımızda her dönem olması gereken yani bol suyu yani gün içinde bedenimizin ihtiyacı olan yeterli suyu tüketmemiz gerekiyor ki o işte bizim vücudumuzda işte akan bir dere nasıl kir tutmuyorsa içilen suyla o kirin de akmasına destek oluyor. Diğer türlü su almadığımızda vücudumuzda toksik maddeler oluşuyor ve birikiyor ve zarar verici konuma getiriyor. Masajdan sonra da ben şöyle örnek veriyorum. Bizim bedenimiz hani topraktan yaratılmış ya. Evet. Mitolojik olarak anlatılan o. Topraktan yaratılmış. Ben şimdi toprağın kuru. Benim topraksın ve geldin bana kurum. Ben o toprağı bir şekilde yoğuruyorum. Yağlıyorsun. Ondan sonra yağlıyorum.
parçalıyorum, şey haline getiriyorum, un haline getiriyorum. Diyorum ki bunu hani artık senin sulaman gerekiyor. Evet. Ya o suyu masaj almadan önce içsen de su o kuru katılaşmış toprağın üstünden nasıl yağmurda da yağdığında üstünden sadece akar ve dibine nüfuz etmez. Aynı mantıkta içersin, gidersin tuvalete boşaltırsın. Hani emilim sağlayacak herhangi bir hareketi sana sağlamıyor yani vücuda faydan olmuyor. Masajda da ben sana diyorum bak bunu yaptım zaten. Toprağını belledik, yumuşattık. Sen de sulamaya Sen de devam. hani ne dikeceksen, ne yapacaksan yani. Hani buyur, suyla bir sula yani. Bir faydası olsun. Masajda işte ne kendimin bu süreçte yaptığım kantaron yağı, işte ıhlamur yağı, ısırgan yağı ve benzeri daha içilebilir olan yağları kullanıyorum. Ve diyorum ki mümkünse yine hani en az 4-5 saat ya da o günün akşamına kadar duş almayın. Çünkü o yağın da sizin bedeninize bir katkısı var. İzin verin, o da nüfuz etsin bedeninize. O da size katkı sağlasın. Masajla ilgili değil ama şimdi bahsettiğim için aklıma geldi. Kantaron yağı yapıyorsun. İçilebilir bir şey mi bu? İçilebilir. Çünkü saf zeytinyağından yapılıyor. Saf zeytinyağının içine kantaron çiçeği, zaten baharda çıkan bir çiçek. Kantaron çiçeğini koyuyorsun ve güneşte onun böyle rengi, kantaron çiçeğinin sarıdır. Zeytinyağını koyup güneşte beklettiğinde de kıpkırmızı olur. Evet, tamam. Ve o kırmızı renkli kantaron yağı işte en az 2 aylık bir süreçte yani beklerse daha iyi oluyor. O rengini aldıktan sonra kullanılabilir. Süzülüp kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde normal kurutulmuş kantarondan da yapılıyor ama onun rengi sarı oluyor. Sarı kalıyor. Kırmızı rengini veremiyor. O taze yaş kantaron çiçeği gibi olmuyor. Ama ikisinin de faydası var. İkisini de kullanabiliyoruz. Bu farkı da merak ediyorum. Evet. Çok güzel bilgiler verdin Binnazcığım. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Başka çekimlerde yaparız inşallah. İnşallah. Her zaman ben buradayım. Yani en azından hayatımdaki deneyimleri paylaşmayı istiyorum sizden. Dilerim beğendiğiniz bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.